Evet, Sağlık Türkiye'de devam ediyor efendim. Stüdyo konuğumuz diş hekimi Tülay Akkol. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum Ece Hanım tekrardan. Nasılsınız? Sizi burada ağırlamak çok keyifli. Benim için de büyük onu çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam, şeffaf plak nedir? Şeffaf plak dişlerin çapraşık olan dişlerin düzeltilmesi için yapılmış bir ortodontik tedavi biçimidir. Tel gibi bir şey mi? Yok yani telin daha estetiği diye düşünün. Genelde aligner diye geçiyor isim olarak. Hastadan işte ölçü alınıyor geldiğinde. Genel şöyle diyeyim, artık insanlar estetiğe çok önem veriyor. Metal telleri takmak istemiyorlar. Metal tellerde mutlaka doktorla daha sık görüşmek gerekiyor. O tellerin sıkıştırılması için, işte dişlere verilen kuvvetler için. Ama aligner'lar set halinde işte ölçü alındıktan sonra bunu biz Avrupa'ya gönderiyoruz. Avrupa'da 3 boyutlu olarak dişin böyle kademe kademe bir navigasyonu yapılıyor. Sonrasında nasıl düzeltileceği, işte bazı hastada toplam 8 plakta, bazı hastada 18 plakta, bazen 32 plakla düzeltiliyor diş çapraşıklık durumuna göre. Gayet konforlu ve estetik bir tedavi şekli, ortodontik tedavi şekli, öyle diyeyim. Harika. Peki bu diş çarpıklığı olan her hastada şeffaf plak kullanılabilir mi? Yoksa Evet, hani her çeneler hasta için? arası ilişki eğer bir sıkıntı yoksa, yani alt çene daha geride, daha önde veya üst çene daha büyük, daha küçük. Sadece diş çapraşıklığında, çeneler arası ilişkinin düzgün olduğu diş çapraşıklığında şeffaf plaklar çok konforlu bir ortodontik tedavi biçimi. Peki bu diş çarpıklığında şeffaf plak mı yoksa tel tedavisi mi daha etkili bir yöntem? Yani Şöyle öbürü daha diyeyim. hani estetik, acaba Evet. hani tel, yani o tel olan daha mı acaba Evet. doğru bir tercih? Şöyle diyeyim, bu hastanın tamamen estetik kaygısıyla alakalı. Ha. Eğer hastada estetik kaygı çok yüksekteyse, yani teli tolere edemeyecekse, ki tellerde de şeffaf teller, porselen braketler kullanıyoruz. Ama bazen hasta o braketleri bile istemiyor. Sadece diyor, çünkü şeffaf plaklar, yani fark edilmesi için kişinin yanına yarım metre kadar yaklaşmanız lazım. O kadar şeffaf, öyle değil. Ya. Adı üstünde o kadar şeffaf. Hiçbir şey fark edilmiyor. Hastanın konuşmasında belki 1-2 gün hani bir pelteklik bir şey olabilir. Onun dışında çok konforlu, çok estetik. Ama etki olayını tabii ki teraziye koyarsanız, her zaman için metal braketler çok daha kısa sürede ve kesin sonuç veriyor. Yani aynı hastadaki aynı komplikasyon, aynı tedavide şeffaf tel mi, işte şeffaf plak mı, yoksa braket mi, metal braketler mi derseniz, metal braketler çok daha hızlı sonuç veriyor. Ama tedavi sonucunda aynı tedavi etkisini görüyorsunuz. Yani birisi daha iyi, tamamen sonuçta iyi bir sonuç alırsınız. Diğerinde işte biraz daha, öyle bir şey yok. Sadece hız açısından biraz daha farklı. Hastanın, biz söylüyoruz yani, bize şeffaf plak tedavisi için başvuran hastada bunu mutlaka söylüyoruz. Eğer estetik kaygınız hızdan daha fazlaysa tabii ki plak kullanırsınız. Ama estetik kaygınız hızdan daha azsa veya eşitse, hız da önemli çünkü. Uzun bir süre o tedaviyi görmek de, yani o da sıkıntı. O yüzden genelde biz hastaya bırakıyoruz. Yani hangisini istiyorsa, çeneler arası ilişkisi normalse, sadece çapraşıklığı varsa, estetik kaygısı çok yüksekse, o zaman şeffaf plaklar kullanılır. Dediğim gibi biraz önce, yarım metreden fark edip gayet şeffaf. Evet. Peki bu şeffaf plak ne kadar süre sonra değiştirilmelidir? Yani tel gibi mi? Ve vakaya bağlı. Yani eğer vakada çok fazla bir çapraşıklık varsa, onların yaklaşık 1 aylık bir tedavi süreci. Her plağı taktığınızda o plağın bir tedavi prosedürü var. Ona göre yapılıyor plak. Plak sonlananır işte 1 ay ile 6 hafta arasında plak değiştiriyorsunuz. Setler, 3 set, 2 set, 1 set tedaviye göre o plaklar değiştirilebiliyor. O yüzden yurt dışında olan hastalarımızda, eğer ortodontik tedavi ihtiyacı var ise, hekimle çok fazla görüşmeme yani şansı yüzünden şeffaf plakları tercih edebiliyoruz. Biz o plakları geldiğinde işte ölçülerini alıyoruz. Yaklaşık 3 hafta ile 1 ay arasında yurt dışına hazırlanıyor. İster aslında hala Türkiye'deyse biz takıyoruz ve nasıl kullanacağını da, onun prospektüsü var. Bunları mutlaka bu şekilde kullanacaksınız diyoruz. Genellikle bilinç düzeyi çok yüksek hastalarda şeffaf plak kullanıyoruz. Çünkü
eğer hastanın tercihinde olduğu için, çıkartıp takılabilen bir araç olduğu için, yani hasta profili de çok önemli şeffaf plakta bizim endikasyonunda. Çünkü şeffaf tamam takacağım diyorsunuz. Siz de mesleğiniz icabı yani az çok bir şeyi öngörebilirsiniz kendi mesleğinizle alakalı. Biz de aynı şekilde ne kadar takacak, ne kadar estetik kaygısı var, işte konuşma sırasında veya yemek sırasında onu çıkartacak mı, alışabilecek mi? Bu hasta profilini genelde biz tahmin edebiliyoruz. Eğer gerçekten bizim profilimize uygun bir hasta değilse, bu kooperatif bir hasta değilse, bize uymuyorsa, o zaman şeffaf plağı mümkün olduğunca takmamaya çalışıyoruz. Veya taktığımız zaman da mutlaka ya görüntülü olarak ya başka bir türlü hastaya bir şekilde ulaşıyoruz. Zaten çeşitli onam formları imzalatılıyor. Kontrolümüz altında. Uzakta olduğu için biraz sıkıntı. Türkiye içerisinde olsa tabii görebiliyoruz ama şeffaf plak hasta kontrolünde olduğu için genel hasta profili bizde çok önemli. Peki bu şeffaf plaklar standart mı yoksa kişiye özel mi hazırlanıyor? Tabii kişiye özel. Her hasta kendine özgü plakla, standart değil. Dediğim gibi öncelikle bir ölçüsü alıyoruz. Alınacak. Dijital ölçü alıyoruz genelde. Çünkü Avrupa'da hazırlanıyor. O ölçüyü eskiden şöyleydi. Standart bildiğiniz kaşıklarla ölçüler alınıyordu. İşte ölçülerin pozitifleri dökülüyordu. Kargo yapılıyordu ama şu anda öyle değil. Dijital olarak ölçüyü alıyoruz. Artık herkes dijital ölçünün ne olduğunu biliyor. Tarama cihazıyla ağızda bir tarama yapılıyor yaklaşık 1 dakika içerisinde. Ve anında 10 dakikada işte Avrupa'ya o ölçü transfer ediliyor. Orada işte oradaki yapan teknisyenlerle, uzmanlarla biz ortak bir toplantı, Zoom toplantısı yapıp, işte artık dijitalliğin bu güzelliği var. Evet. İşte ne kadar olur, ne kadar tolere edilir, ne istiyorsunuz? İşte hasta daha mı dişlek istiyor, daha mı geride istiyor? Bazı hasta tamamen düz bir profil istiyor, diş dizimi istiyor. Bazı hasta işte ön dişin 2 tanesi daha uzun olsun deniyor. Öyle bir isteği varsa hastanın ona göre plak düzenleniyor. Tedavinin sonunda yaklaşık biz tahmin edebiliyoruz hastayla konuşarak. Biz de bunu yurt dışıyla tamamen bu bilgileri aktarıp, görüntüyü de aktarıp sonrasında işte plaklar oradan geliyor bize. Daha önceden yaklaşık bu 3 ay kadar sürüyordu ama şimdi dijitalleşince o 1 aya kadar indi. 1 ay sonra plak bize geliyor. Biz hastaya bunu uyumlayıp gönderiyoruz veya daha önceden konuşmuşuzdur, yurt dışına geri dönmüştür. Onun adresine kargolanıyor. Ama mutlaka haftada bir onunla da hastayla da toplantı yapıyoruz mutlaka. Peki şeffaf plak mı daha maliyetli yoksa tel tedavisi mi? Şeffaf plak tabii ki. O daha maliyetli Tabii değil mi? yurt dışında yapıldığı için tamamen euro üzerinden yapılıyor. Ve yani onda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şeffaf plaklar daha maliyetli braketlere göre. Tabii bu endikasyonu koyarken tabii hastaya bunu da söylüyoruz. Yani hem maliyetli hem sonuç tam kesin değil. Sonuç tam kesin ama hastanın işte bilinçli olması lazım. Bu hastaya bırakılan bir tedavi süreci olduğu için Çoğu hasta da onu birazcık hani yemek yerken çıkarır, yatarken de takmak zorunda. yaklaşık 16 saat en az minimum. Vakaya göre değişiyor tabii ki. Bu hastanın ağzında yatarken, uyurken yani sadece ilk tedavi başladığında sadece yemek yerken işte özel kutusuna kabına koyuyor. Yemek yiyip bitirdikten sonra dişlerini fırçaladıktan sonra tekrar takması gerekiyor. Yani yemek yeme taş çatlasın günde 3 saat takmıyor. Peki bunun temizliğini nasıl yapıyorlar? Plakların mı? Evet. Plakların temizliği özel normal solüsyonlar var. Solüsyonlarla. Temizleme Protez gibi. tabletleri var. Aynı o şekilde protez temizleme tabletleri. O kolay, çok kolay fırçayla temizleyip tekrar takabiliyor hasta. Anladım. Peki bu gece plağı hangi diş rahatsızlığında öneriliyor ayrıca? Gece plağı bruksizm dediğimiz diş sıkmada. Evet. Ah, bende çok Var var. mı? Bende çok var. Kullanıyor Dişlerim. musunuz? Hayır. Yani yapıldı ama kullanamadım. Zor bir tedavi süreci, evet. Yani ben Haklısınız. çünkü o mesela diş beyazlatma falan onları da yapamam kendim yani. Evde Bulantı ağzımda refleksiniz bir şeyle var. mümkünatı yok, uyuyamam. Zaten zor uykuya dalan bir insanım. Bir de ağzımda bir şey var, hayatta uyuyamam. Onu çekiyorum. Yani hani botoks falan diyorlar ki zaten bana bakan diş hekimi direkt anlıyor. Buralardan ve buralardan. Buralarda kaslar büyümüş durumda. Aynen. Yani çok sıkıyorum ve dişimi kırarcasına bir kere. Mesela bir uyanıyorum mesela sabah, 3 tane dişimi kırmışım falan tıkır tıkır ağzıma geliyor. işte o çok Yani ama Allah'tan son zamanlarda daha iyiyim maşallah diyeyim. Çünkü buralarımda artık ciddi kas ağrıları var. Mesela 3 gün 4 gün yemek yiyemiyorum. Yani hani öyle ağzımı açamıyorum mesela 3-4 Tabii, gün çok ağzımı büyük. açamıyorum. Eklem ağrınız var mı?
Evet. açıp kaparken. Evet, Tabii, tak eklem bir de- sesi. Olmaz mı? Evet. Tabii tak tak yapıyor. Evet. Yani botoks aslında tedavi edici bir yöntem değil ama rahatlatıcı bir yöntem. Yani arada 6 ayda bir o çene maseter botoksu diyoruz biz onu. Evet. Onu yaptırırsanız diyorlar ekleminiz açısından, eklemi rahatlatma açısından. Ben de öyle şeylerden korkuyorum Çünkü ya. çok ciddi yangı yapıyor sonrasında bu kaslar tamamen kasıldığı için eklemlerinizi işte aşağıya çekip çene kaslarınız büyüdüğünden her açıp kapattığınızda eklemler Esneme hareketinde mesela esnerken diski falan. kaydırıyorsunuz. O yani sonrasında ciddi bir rahatsızlık dönüşebilir. Ya. İnşallah dönüşmez de dönüşebilir. Ay evet yani o disk kaymasından korkuyorum Evet. çünkü birkaç sefer böyle ciddi anlamda çat diye. dedi. Dedim herhalde çenem çıktı yani. Korkuyorum bakıyorum böyle duruyor mu yerinde falan diye. O yüzden o beni biraz korkutuyor ama Yani kullanamıyorum diş bu şeyi. sıkma, diş çürüğü kadar çok ciddi bir rahatsızlık ve toplumumuzda artık son 5 senedir gerçekten yani normal popülasyonda %90'ında, %80'inde küçük ya da büyük bu Benim rahatsızlık var. yeğenlerimde var. 5 yaşındaki yeğenimde de var. Evet, bu Diş rahatsızlık sıkma. var. Var yani. Gece planı en son sormuştum son olarak hocam. Diş hani direkt diş sıkmada mı öneriyoruz Evet, sadece? diş sıkmada oklüzel split deniyor. Yani bunun aşama evreleri var. Eğer hastada çok fazla maseter kasları şiştiyse sizde olduğu gibi. Aslında şu anda estetik açıdan jawline'ın belirgin olmasında diş sıkma çok önemli. Evet. Bana diyorlar zaten yani ama yok benim doğal kendiliğinden o yani. diş sıkmada yani o çok önemli. Yani eğer o kasları rahatlatmazsak ki bunu botoksla değil sadece plakla tedavi edici bir şekli var. Onu gece boyunca taktığınızda o kasları biraz uzatıyoruz ve kaslar relax haline geçiyor. Yaklaşık 1 sene her gün takmanız gerekiyor. 1 sene boyunca onun takılması gerekiyor mutlaka. Gerçekten atlanmaması gereken bir tedavi. Çok ciddi söylüyorum. Evet. Maalesef biliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet, Sağlık Türkiye'de program konuğumuz diş hekimi Tülay Akkol'du. Efendim programımız devam edecek.